Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan yaklaşık 10 bölüm kadar önce bahsettiğimiz yaşlı Makrianus'u hatırlarsınız. O günde Roma'da yaşanan kargaşadan bahsetmiştik. Ancak bu kargaşanın temellerini biraz daha açmak gerekiyor. Zira Roma'da milattan sonra 250'li yıllarda gerçekleşmiş olan bu karmaşanın kökeninde dün bahsetmiş olduğumuz paganistik toplantının etkileri var. Bu etkileri şöyle ifade edebiliriz kabaca. Paganist toplantısında alınmış olan kararlara rağmen pagan etkisi Hristiyanlığın içine bir türlü giremiyordu. Bunun için daha iyi bir düzen gerekiyordu. Zira Hristiyanları paganlaşmak için verilen her çaba özellikle Hatay, Diyarbakır, Urfa ve buna benzer bölgelerde kendini saklamış olan toplulukları daha da güçlü ve bir araya tutunma durumunu doğurmaktaydı. Dolayısıyla Romalı askerlerin bir bölümünün her ne biçimde yapmış olduğu eziyetlere rağmen Hristiyan dünyası kendi içerisinde bu tarihlerde muharref ama henüz tam bir paganizme geçmemiş olan anlayışı bir türlü kabul etmek bilmiyordu. Elbette bu dönemde yapılmış olan pek çok konsüller var. Bu konsüllerden dönem dönem bahsediyor olacağız. Ama bir hakikat var ki Hristiyan toplumu için hala ve henüz bir haçtan bahsedemiyoruz mesela. Bu noktadan itibaren tarih kitapları bunu 3. yüzyıl krizi olarak adlandırıyor. Bu kriz aslında pagan toplantısı sonrasında Roma aristokrasisinin kendisini sivrilterek Roma imparatoru gösterebilecek bazı isimleri önden motive etmesiyle, onları ön plana itmesiyle, sonra da bunlar Roma devletine baş kaldırıyor diyerek öldürülmelerine vesile olarak önce etrafta var olan bu Hristiyanlığı tamamen reddeden anlayışı bir ortadan kaldırmak istediler. Bir diğer taraftansa Hristiyanları zaman zaman destekleyebilecek olan gizli Hristiyanları, eşleri, çocukları yaptıkları ticareti adım adım takip ederek ortadan kaldırdılar. Bu dönemde yapılan çalışmalarda 1400 ile 1500 adet arasında Roma devleti içerisinde paganistik anlayışın Hristiyanlara enjekte edilmesine engel olabilecek isim ortadan kaldırıldı. Ne kadar çaba sarf edilirse edilsin, Hristiyanların bunu kabul edemediği ortaya çıktı. Her türlü zulüm, baskı, işkence bir türlü olmak bilmezken şeytani akıl bu kez başka bir şekilde gösterdi kendini. Orta Çağ ya da genç antik çağın birbirinden ayrıldığı nokta olarak adlandırılır. Bugün tarih kitaplarında milattan sonraki bu 3. yüzyıl yani 250'li yıllar. Bu ayrımın genç olarak adlandırılması Hristiyan dünyasının milattan sonra 330'lu yıllara gelindiğinde Roma tarafından resmi bir din olarak kabul edilmesine vesile olacaktır. Ancak pagan halkıyla Hristiyanlık arasındaki farkların artık azaltılmasının daha kıymetli bir proje olduğunu ortaya koyan şeytan, bu şeytani akla uymuş olan isimleri harekete geçirecek ve bu hareket bu kez paganların da Hristiyanlık içerisindeki inançların aslında paganistik inançlara çok yakın olduğu anlatılmaya gayret edilecekti. Köy köy, kasaba kasaba, nice felsefe okullarının içerisinde çalışan çocuklara bu paganistik anlayışın kendi içindeki yapılanması ekstradan paralar dağıtarak, ulufeler dağıtarak onlara paganları da ikna etmelerini istiyordu. İstenilen şeyin doğrultusunda elbette bir de sanat açısı var. Hz. İsa Efendimiz'in resim ve fresklerinin artık rahatça yapılmaya başlandığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani o güne kadar Hristiyanların inançlarını yaşamalarına engel olan Roma'nın paganistik inancı bu kez Hristiyanların kendi peygamberlerinin resimlerini yapmalarına izin veriyor, hatta destekliyordu. Oysa ki Hristiyanların bir can derdi varken bununla uğraşmaları beklenemezdi. Öyleyse tarih kitaplarında bizlere beyan edildiği gibi değil, biraz da paganistik anlayışın destekleriyle pagan sanatçılara hadi İsa'nın fotoğrafını yapın, Meryem'in fotoğrafını yapın deniliyordu, çizimlerini yapın.
Ve bu çizimlerin her birisinin içine, köşesine, kıyısına adım adım paganistik yapılar yerleştiriliyordu. Yani bugünlerde seyretmiş olduğunuz filmlerin içerisinde pek çok subliminal çalışmadan bahsedilir. Bunlar tarihte yeni değil. Milattan sonra 250'li yıllarla 350-400 yıllar arasında yapılmış olan fresklerde de ve sonrasında artık kalıcı hale gelmiş olan ana pagan izlerini görebilirsiniz ki sanat tarihçileri için bizce yeniden üzerinden geçirmesi gereken bir sahadır burası. Hz. Malik Efendimiz bu durumu fark ediyor. Yani Hz. Fihr'in babası, biraz geriye gittik ya tarihte şimdi. Konuyu daha iyi anlamak için, çünkü birkaç bin bölüm sonra bütün bu anlattıklarımız nerede birleşeceği oldukça önemli. Hz. Malik Kudüs'ün güneyinde bu durumu görüyor. Bu bir tehlike, çünkü o güne kadar Hristiyanların zulme uğramasına karşı olmaz böyle deniliyordu ama bu kez Roma farklı bir yol çiziyor. O zaman farklı bir karar var ve bu biraz da siyasi, biraz da diplomasi ve nihayetinde Hicaz bölgesinde etkiliyor olacak. Hz. Malik Efendimiz bu noktada Hanif inancı adına hac yolunda daha önce gönderilmiş olan putların üzerinin örtülmesini istiyor. Bu putları ortadan kaldırmak istiyor elbette ama bu kez Mekke'nin içerisinde yaşayanlar hac yolculuğuyla gelmiş olan isimlerin bunları kaldırılmasını gördükleri durumda bir takım tepkiler olabileceğine dair ibareleri de mevcut. İşin içinde biraz menfaat var, biraz da gelen hediyeye karşı hürmet. İkisi bir araya gelince en nihayetinde menfaat elbette bir ön plana çıkar. Hz. Malik onları yıkamayacağı durumu söz konusu olunca, hele ki iç karışıklıkları özellikle anlatabilmeye pek zaman kalmayınca hac mevsiminde bu tehlikeyi ortadan kaldırmak adına bu kez putların üstünü örtülüyor. Buna karşı çıkanlar içinse onlara karşı bir saygıdır bu diyerek biraz olayın üstünü de örtmüş oluyor. Ama Nur-u Muhammedi'nin taşıyıcısı olan Hz. Malik'in temel isteği şu: Hanefi inancının Mekke-i Mükerreme'de tam ve kat'i olarak oturtulmasının ardından putların zaten insanların eliyle ortadan kaldırılacağına, kaybolacağına ve unutulacağına dair bir inancı var. Paganistik anlayışın ve şeytani tavrın bu kadar etkili ve etkin olabileceğini düşünmüyor elbette. Çünkü şeytanın bile aklına gelmeyecek olan şeyler şeytanın adamları tarafından ziyadesiyle yapılma peşinde. Herkes Hicaz bölgesini ele geçirmek istiyor. Dolayısıyla Hz. Malik Efendimizin yeni bir karar vermesi lazım. Madem ki menfaat dünyası ve bu menfaatin merkezinde elbette para var, ticaret var, o zaman bir başka merkez daha kurulursa, bu kez Mekke'ye hac için gelenlerle ticaret için gelenler birbirinden ayrılabilir. Nihayetinde paganların hac yapmak gibi bir dertleri yok. Dolayısıyla onları bir başka ticaret merkezine yönlendirebilirse ve yeni bir yol, daha etkili bir yol oluşturabilirse, bu durumda daha Hanif dininin Mekke'de daha kalıcı hale gelmesine vesile olabileceğini düşünüyor Hz. Malik Efendimiz. Peki bu yeni merkez neresi olabilir ve bu yeni merkez nasıl bir yapıda kurulmalı? Hz. Malik Efendimiz şimdi yeni bir ticaret merkeziyle paganistik anlayışın Mekke sokaklarında hüküm sürmesini engelleyebilmek için yeni bir siyasi atılım yapacak. Ve bu atılım evladı olan Hazreti Fihr Efendimizin de devam ettireceği bir mücadele olarak çıkacak karşımıza. Yarın Allah nasip ederse kurulması ve geliştirilmesine niyet edilmiş olan bu yeni merkezimizden bahsediyor olacağız. İslam topraklarında yeni bir ticaret yolu kurma hedefi. Yarın görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.